TBM mi, NATM mı? Tünelcilik dünyasının bitmeyen bir tartışmasıdır. Bugün bu iki dev yöntemi teknik verilerle karşılaştırıyor olacağız. Odak noktamız Türkiye'nin en zorlu projelerinden biri olan Eşme-Salihli geçişindeki yüksek hızlı tren tünelleri. NATM yani Yeni Avustralya Tünel Açma Yöntemi, zeminin kendi kendini taşıma kapasitesini esas alan esnek bir destek sistemidir. TBM ise fabrikasyon bir hıza ve segmentler sayesinde anında kalıcı iksaya sahip olan devasa bir tünel fabrikasıdır. Eşme-Salihli'deki Neojen serisi gibi yüksek plastik ikililerde NATM ciddi deformasyon riskleri taşır. Bu tip zeminlerde NATM'da ilerleme hızları günlük 1-2 metrelere düşerken destekleme maliyetleri ciddi oranda artar. Öte yandan kalkanlı bir TBM zemin basıncını dengeleyerek bu zorluk killeri çok daha güvenli geçebilir. TBM'ler 10 metrenin üzerindeki günlük hızlarla NATM'ı 5'e katlayabilir. Ancak bu öğrenme eğrisinden sonradır. TBM'in en büyük dezavantajı kurulum süresidir. Makinenin siparişiyle montajı 12 ayı bulabilir. NATM ise hızlı mobilizasyon demektir. İş makineleri sahaya indiği hafta kazı portalı açılabilir. Kısa tünellerde NATM ekonomik kalırken tünel boyu uzadıkça TBM'in birim maliyeti amortismanla beraber düşer. Eşme-Salihli gibi 10 kilometreyi aşan tünellerde TBM yatırım maliyetini yüksek kazı hızıyla kompanse eder. Jeolojik belirsizliklerde ise beklenmedik bir fay zonunda NATM esnektir. Ekipman ve destek anında değiştirilebilir. Bir TBM ise fay zonunda sıkışabilir. Bu durum aylarca süren duruşlara yol açabilir. Eşme-Salihli'de kullanılan makineler bu riskleri kalkan üzerindeki yağlama yöntemiyle yönetir. İş güvenliği konusunda ise TBM, operatörü her zaman çelik bir kabuk ve segment iksası ile korur. Risk minimalize edilir. NATM'da ise aynı açık olduğu için göçük riskleri daha yüksektir. Bu tecrübeli ekip gerektirir. Çevresel etki konularındaysa TBM yüzeydeki sarsıntıyı minimize ederek kentsel alanlarda tek güvenli seçenektir. Eşme-Salihli'de TBM ile ayda 400 metreye aşan ilerlemeler NATM ile ulaşılamayacak bir hedefti. Ancak TBM lojistiği, segment fabrikası ve devasa bir enerji altyapısı demektir. Jeolojide belirsizlik %20'nin üzerinde ise TBM seçimi yüksek risk taşır. Genel olarak modern projelerde hibrit yaklaşımla ilerleme sağlanır. Tünel gövdesi TBM, istasyonlar ve makaslar NATM yöntemiyle yapılır. Eşme-Salihli deneyimi, zayıf kayanın doğru teknolojiyle hız potansiyeline dönüşebileceğini ispatlamıştır. İşin özü TBM hızdır, NATM ise esnekliktir. Bu iki yöntemi biraz daha detaylı analiz etmek gerekirse, NATM'da iksar yükü zamanla artarken TBM'de segmentler yükü anında taşır. Özellikle su basıncı altında segmentler arasındaki contalar sızdırmazlıkta rakipsizdir. NATM'da ise sızdırmazlık için membran uygulaması ve drenaj hattı ayrı birer iş kalemidir. İki yapım yönteminin arasındaki önemli farklardan bir tanesi de lojistiktir. TBM'de bakiye nakli süreklidir, NATM'da ise kesiklidir. Eşme-Salihli işinin karşılaştırmalı tablosuna bakmak gerekirse, yatırım maliyeti açısından TBM yüksek maliyetli olmasına karşın NATM daha düşük maliyetlidir. Ama konuyu ilerleme hızı açısından değerlendirirsek, TBM'de ilerleme hızı çok fazla olmasına rağmen NATM'da çok daha yavaştır. Projenin nakit akış diyagramı, TBM'de başlangıçta derin bir çukur, sonra hızlı bir geri dönüş gösterir. Kalite kontrol açısından TBM segmentleri fabrika ortamında üretildiği için beton kalitesi her zaman en üst düzeydedir. NATM püskürtme betonunda ise işçilik hataları ve rebound kaybı maliyeti arttırabilir. TBM'in sürekli kazısı NATM'ın patlatmalı yöntemine göre daha temiz hava sağlar. Eşme-Salihli projesi Türk tünelcilik sektörüne zayıf kaya TBM işletmeciliği konusunda büyük bir tecrübe kazandırmıştır. Bence gelecekte NATM'ın esnekliğiyle TBM'in hızı otonom kazı sistemleriyle tek bir çatıda birleşecektir. 11. bölümü kapatırken unutmayın ki en iyi yöntem eldeki veriye en sadık kalan yöntemdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.